Merhaba arkadaşlar, ben Abdullah İstemi. Sizlere CSD, HFSS gibi programlar aracılığıyla anten, kuplör, uyumlandırma gibi devre tasarımları yaparken mikroşerit hat başta olmak üzere hat hesaplamalarında bize kolaylık sağlayacak AppGet program kurulumu ve programın nasıl kullanıldığını anlatacağım. Öncelikle tarayıcımıza giriyoruz. Tarayıcımıza girdikten sonra AppGet yazıyoruz. Karşımıza çıkan ilk site olan hpbootshot.com sitesine giriyoruz. Burada Avago teknoloji firmasının üretmiş olduğu AppGet programının 4. versiyonu site bize sunuyor. Hemen altında zaten indirme linki mevcut. Altında açıklamalarla birlikte işte bu versiyonla birlikte yeni neler gelmiş açıklanmış. İşte daha eski versiyonları da sitede mevcut. Eğer yeni versiyonları kullanmak istemiyorsak, eski versiyonlara alışmışsak eski versiyonları da sitede mevcut. Yani zaten program küçük bir boyutu var. Yaklaşık 20-25 MB civarında. Ben de kurulu olduğu için direkt zaten üzerine yazmamı istedi. Yani program 20-25 MB civarında. İndirmeye başlat dediğimizde zaten indirmeye başlayacaktır. Yani vakit almamak için ben bunu iptal ediyorum. Zaten ben de setup'ını indirmiştim. Setup'ımız burada. Aynı diğer programlarda olduğu gibi setup'ımızı çalıştırıyoruz. Diğer programlarda olduğu gibi. İleri dediğimizde zaten otomatik olarak kendisi çok kolay bir şekilde program kurulumunu yapmış olacak. İleri diyoruz. Lisansını kabul ediyoruz. OK dediğimizde bize Avago teknoloji firmasının üretmiş olduğu AppGet programını kolay bir şekilde kısa bir sürede kurmuş oluyoruz. Program kurulumu zaten tamamlandıktan sonra, ki tamamlandı zaten kısa bir sürede, bize AppGet programının ikonunu direkt masa üstümüze gönderdi zaten. AppGet programını açacak olursak açtık. Direkt zaten herhangi bir lisans falan gerektirmiyor. Ücretsiz olarak bize gönderiliyor. Programımıza bakacak olursak menülerimiz var bu sol tarafta. Aynı şekilde üstte de dosya menüleri falan. Zaten basit bir program. Biraz sade. İşte ne var menülerimizde? İşte devre tasarımı yapabileceğimiz bir menümüz var. İşte S parametresi gibi şeyleri alabilmemiz için. İşte aktif devre tasarımı için olan bir menü var. Bizim için önemli olan tabii ki iletim hatlarının olduğu bir menü var. Daha sonra bakacağız detaylı bir şekilde. Sinyaller ve sistemlerle ilgili böyle sinyallerle işlemeyle alakalı bir menümüz var. İşte malzemelerin sıcaklık kontrollerini yapabileceğimiz bir menümüz var. Örneğin SMD malzemelerde biliyoruz ki sıcaklık çok önemli bir durum. Entegrelerde özellikle bu. Onların hesabının yapıldığı bir menü var. İşte mühendislik hesaplamaların yapıldığı aynı şekilde bir menü var. Yani programımız temel olarak baktığımızda bu kısımlardan oluşuyor. Bizim için önemli olan transmisyon hattı, yani iletim hattı kısmına bakacak olursak, işte burada mikroşerit, işte şerit, dairesel koaksiyel, işte karesel koaksiyel gibi değişik burada hat tiplerimiz var. Bunlara tıklayarak işte hat hesaplamalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bizim için önemli olan mikroşerit hat. Mikroşerit hatta tıklayacak olursak karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Baktığımızda yani şu sol taraftakiler zaten şu an aktif değil. Sadece sağ taraftakilere müdahale edebiliyoruz. Sağ taraftakiler. Yani sol taraftaki kısımda biz tasarlayacağımız hattın işte FR4'ün özelliklerini girdiğimizde, hesapla dediğimizde bu bize tasarladığımız hattın bize karakteristik empedansı ve diğer işte iletim özelliklerini bize verecek. Zaten bizim için önemli olan burada karakteristik empedans ve epsilon efektif değeri tabii ki. Yani diğerleri de önemli ama en önemli bu iki değer. İşte bakacak olursak burada ilk önce FR4'ümüzün dielektrik malzemesini seçiyoruz. Yani burada değişik işte FR4'ler için dielektrik sabitleri var işte farklı. Bizim eğer Isparta Süleyman Demirel'de okuyorsanız
yaklaşık 3.45 civarında oluyor. Isparta'da satılan FR4'ün özellikleri. Buradan bakacak olursak 3.45'e en yakın plexiglass'mış. Bunu seçtiğimizde zaten direkt burada gösterdi. Epsilon R değeri 3.45. İşte burada frekans şeyleri var mesela. 750 MHz için yapacak olursak mesela bu zaten hattı etkilemez, frekans etkilemez. Birimimizi de burada milimetre yapmamız lazım. Milimetre cinsinden gireceğiz çünkü. Bakacak olursak FR4'ümüzün özelliklerine bakacak olursak yani burada satılana göre yapacak olursak mesela FR4'ümüzün yüksekliği 1.524 İşte kalınlığına bakacak olursak, yandan kalınlığına bakacak olursak T değerimiz 0.035 ve uzunluğu bizim için önemli değil. Değil mi? Empedans hesabı için uzunluk aslında önemli değil. Yani uzunluk empedansı değiştirmiyor zaten biliyoruz ki. Buradan hesapla dediğimizde ilk baktığımızda mesela 20 ohm gibi bir değer çıktı. Biz bu bakır kısmının genişliğini değiştirecek olursak mesela 3.43 değerine girecek olursak 50 ohm. Yani zaten piyasada kullanılan iletim hatları genelde karakteristik empedansları ya 50 ohm ya da 75 ohm oluyor. Yani diğer karakteristik empedanslar da var. 300 ohm gibi değişik empedanslar ama genel itibariyle baktığımızda 50 ve 75 ohm en çok piyasada kullanılıyor. İşte hesapladığımızda yani 3.43 değerini buradan deneyerek bulabiliyoruz. Mesela 3 dedik ilk başta. Baktık 54 ohm oldu. Yani biz bunu biraz daha büyütmemiz gerekiyor. Mesela 4 yaptığımızda bakıyoruz ki bu sefer de düştü. O zaman 3 ile 4'ün arasında böyle 3.5 dediğimizde 49. Yani 3.43 değerini böyle deneyerek bulabiliyoruz. Yani kendimiz hesaplamaya çalışsak biraz zor ama bu program sayesinde bize kolaylık sağlamış oluyor. Aynı şekilde 75 ohm için hesaplayacak olursak 3.43'ten daha küçük bir değer olması lazım. Mesela 2 diyelim. 2 dediğimizde 67 hala yeterlidir. O zaman 1.5 diyelim ilk önce bilerek. Biraz 70'i geçecektir büyük ihtimalle. Yani bunun arasında olan şu değeri yazdığımızda tam 70 ohm'a yaklaşık olarak denk gelmiş oluyor. İşte burada kullanacağımız bir diğer önemli şey de epsilon efektif değeri. Burada hat uzunluğunu, hattın boyunu hesaplarken bir önemli parametremiz de epsilon efektif değeri. Bunları bu şekilde hesaplamış oluyoruz. Programın şöyle bir dezavantajı var. Ben şurada arada siz de dikkat ettiyseniz fark etmişsiniz. Nokta yazmıştım. Normalde nokta yazdığımızda ne oluyor peki bakalım. Nokta yazdığımızda hata veriyor zaten. Yani hata vermese bile şöyle diyelim mesela yanlış hesaplama yapıyor zaten. Böyle baktığımızda yanlış bir değer döndürmüş oluyor bize. Onun için programın bir dezavantajı var. Aralarda virgül kullanmamız gerekiyor. Yani AppCat temel kullanımı bu şekilde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.